Bugünkü etkinliğimizin kapanışında Okuma ve Söyleşi bölümü yer alıyor. Konuşmacılar Svensson Tuğba Doğan. Merhaba. Herkese güzel bir akşam diliyorum öncelikle. Kadın yazısına, kadın edebiyatına odaklanan böyle bir festivalin parçası olduğum için çok mutlu hissediyorum. Öncelikle bunu söylemek istedim. Bu salonda bu akşam sizlerle birlikte olmak beni çok neşelendiriyor. Çünkü ilkesel bir iyi niyet etrafında toplanmış insanlar olduğumuzu düşünüyorum şu an burada. Yani cumartesi akşamı pekala başka şeyler yapıyor da olabilirdik. Bugün hava da güzeldi. İstanbul'da başka bir akşamda yaşıyor olabilirdik ama şu an biz burada olmayı tercih ettik. Edebiyatla ilgili bir derdimiz var belli ki ya da kadın meselesiyle ilgili bir derdimiz var. Bu tür bir bizin güzel bir biz olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir bize ait hissetmek çok kolay değil benim için. Ama böyle bir toplamın içinde olmak bana kendimi iyi hissettiriyor. O yüzden herkese teşekkür ediyorum öncelikle. Elbette bizi birbirimizden sonsuzcasına ayıran farklarımız vardır. Tek tek hepimizin hikayesini dinlemeye başlasak belki hiçbir konuda aynı fikirde falan değilizdir. Ama yine de böyle bir derdin etrafında bir araya gelebildiğimize göre bize bir biz diyebiliriz bence. Bu da önemli diye düşünüyorum. Amanda ve benim oturumumuzun adı Okuma ve Söyleşi olarak belirlenmiş. Dolayısıyla önce bir şeyler okuyacağız, sonra da biraz söyleşeceğiz. İlk olarak Amanda sizlere kısa öyküsünden birkaç sayfa okuyacak. Sonra ben de Musa'nın Uykusu adlı romanından birkaç sayfa okuyacağım. Sonra da işin söyleşi kısmına geçeceğiz ve ne olacağına birlikte bakacağız. Ben şimdi sözü Amanda'ya bırakmak istiyorum ve önce onun okumasıyla başlayalım diyorum. Evet Amanda, senin okumanla başlayabiliriz. Önce söyleyeceğin şeyler varsa tabii ki. Yes. Hello. Yes, now it's working. Hello. I'm gonna take this off because I hear myself in Turkish right now. Very happy to be here in Istanbul. It's my second time in Turkey. The other time was a very long time ago, so extremely pleased. As you know, because it says so here, my name is Amanda Svensson. I am a writer of fiction. I also do translation work from English to Swedish, as well as literary criticism and the likes. I was born and raised in southern Sweden, but I'm now currently living in England. And I'm gonna read to you from a short story that I wrote, actually, I realized it's now 8 years ago. The reason I chose it is mainly because it's actually been published in English, and I thought I was gonna read it in English. I was told there might be a translation out somewhere, I don't know, is it? It's going to be simultaneous.
Okay. They have the text already. They're going to read from it. Okay, so then it doesn't matter if I do it in Swedish or English? Yes, okay, then I will be reading in Swedish, because that might be better. Yes. Ama siz Türkçe yani Swedish'in sound'unu duymak açısından Swedish'e döndürmeye karar verdim. Anlamıyorum. Nasıl yapmalıyız? I can do either way. Şöyle düşünmüştük biz aslında, yani metin İsveççe'de yazılmış bir metin ama İngilizce bir çevirisi var, İngilizce'de yayınlanmış. Amanda İngilizcesinden okumak istediğini söylemişti daha önce. Ve biz metni Türkçe'ye çevirdik, yani size halihazırda Türkçe okuyanlar için Türkçe'ye çevrilecek metin. Bu arada İsveççe'nin de hani sesini duymak açısından İsveççe'den okumaya değiştirdi kararını. Normalde İngilizce'den okuyacaktı ama herkes aynı fikirdeyse İngilizcesinden okuyacak. I will do English. A consensus has been reached. Okay. Yes. I see. All right. Then I will start with a brief introduction in Swedish. The story is called Jag vill veta vart stockrosorna kommer ifrån. Jag vill veta var stockrosorna kommer ifrån, sa hon. Hur kan de spränga fram ur asfalten sådär? Och hur kan det växa druvor längs vita kalkväggar här men inte apelsiner? Inte ens citroner så sura som de är. Och kylan, varför är den relativ? Folk påstår alltid det att det har med vinden att göra. Och att fukt inuti benen är värre än frost i ögonens flimmerhår, sa hon. För jag tycker inte det. And in English. I want to know where the hollyhocks come from, she said. How they can burst from the asphalt like that, and why grapes can grow along the white limestone walls here, but not oranges, not even lemons, as sour as they are. And the cold, why is it relative? People always say that it has something to do with the wind and the damp getting into your bones, being worse than frost on your eyelashes, she said. Because I don't think so, she said. I think flat landscapes are the most beautiful, along with dry topsoil, scorched earth, and I want to travel south as far as you can go, where you can feel the heat against the backs of your thighs when the sun is behind you, and where you can sit on upturned boats during sunrise and you think that it would never be this beautiful again, you know. But of course I didn't know, because the most beautiful things hadn't happened to me yet. I always imagined them to be in the future. We are different people in that way, she and I have never seen the Adriatic or the dry earth, just big cities, taxis, clouds of smoke through which beautiful, willing faces emerge and through which greedy hands shoot out, impossible to defend yourself against. Her hands didn't come from the dark of a nightclub. They came through a rosehip hedge, torn of palms with dirt under her chipped fingernails. Her eyes sought my gaze through the foliage. Her southern Swedish R's trilled between the twigs, and her rough hair smelled faintly of seaweed and salt water. This is Sweden's southernmost point. Did you know that? She said, as if I hadn't a clue, as if I were here by chance, a city dweller like me. And maybe that's how it actually was, by chance, because what was I doing there? My grandmother was on her deathbed, but that's never been a legitimate reason for anyone to be anywhere, really, has it? We'd never been close, not even close to being close, but when people die, I thought that this is what you do, so I traveled there to visit her. She lay dying in Sweden's southernmost old age home, and that night, I asked her later, that is her, not grandmother, because she'd already died the same night, last night, and I wasn't there because I was busy with something else. I ask her now at the bus stop, that is her, how she remembers the night at the hospital, the torn sheets and the window with the cobwebs in the corners, and the hollyhock along the limestone wall, and why she asked me where the hollyhocks come from,
as if I would know. Well, because you're from the big city, she said, you should know a thing or two about a thing or two. For example, why, on all of Southern Slept, there's only one blackbird thicket, and why it happens to grow by the old European route, which makes it impossible to pick the berries unless you want to get run over. Coming from the big city, you should know what love is, for instance. You should have a few secrets about garter belts and electrifying discharge, about fruit that never goes moldy. You should know where the hollyhocks come from, and why you can't tell by their seeds which color the flowers will be. But I don't want to talk about that. I don't want to talk in this strange way, so I asked her if she remembers the first night, the only night, last night, how we met near a hedge on Sweden's southernmost headland. In the afternoon, seagulls and sea lion grass, the sea so close, and how she stuck her arm through the hedge and grabbed my arm, which was pale and smooth, hairless and thin, and how her hand went up my arm and over my shoulder and along my stubbled neck, and finally landed on the crown of my head, and how she at this point had pulled herself through the hedge, of course, with her whole body, because no one has arms that long. That I know. And that I thought that she was pretty, very pretty, that I remember, but not beautiful, not so it hurts. There's a kind of beauty that hurts, and hers is not that kind. Hers is like a cousin's, like a bunny's, like something living that you might like for the moment, but it will never break your heart, make it feel like thousands of glass slivers stuck in a foot. It will never make you miss the bus. She stood there, and my grandmother was on her deathbed, and she took me by the waist before I could protest, and we walked down towards Sweden's southernmost ice cream stand and bought Sweden's southernmost soft ice cream with licorice sprinkles. And even at that point, I don't think that I wanted to make it with her. She wasn't the type. Her hair bounced on her shoulders. The only thing I wanted was to sit on Sweden's southernmost pier that she had ferried me to, balancing along a stone wall, a sign pointed in different direction out into the world, and it was 1,489 kilometers to Moscow and 658 kilometers to Stockholm, where I'm from. The winters there are milder than here, I said. Everyone knows that. It's a different kind of cold up north. It's not as raw as here. And then she laughed at me, as little sisters do when they think you're acting like an uncle, when you talk about the weather, and they just want to talk about their dreams of the future and their fantasies. I'm 22 years old, she said, and I've already been so many places, all of them in that direction, she said. Pointed out over the sea, past Sweden's southernmost visible rock and beyond, all south as far as 300 kilometers past the equator. Once I was in Argentina and rode a horse across the Pampas, and once I was in Granada and plucked salamanders from burning hot stone walls and placed them in the shade to rest. And once I was in southern Turkey and saw a field of tangerines that stretched endlessly towards the horizon. And once I was in Morocco and drew the scraggly contours of palm trees against the night sky. And all of this I've seen, you understand. I've done all of this, but I'm still not satisfied, and I still don't know where the hollyhocks come from, because I have a secret that you won't know until it's no longer true. It's a riddle, she said. My secret is a riddle, and while you ponder it, you can tell me about the things that I haven't seen. Fluorescent lights and bar toilets, and girls who follow you into them, and what you do with them there, and what their eyes look like after, if they are shining like beautiful glass marbles, if they smolder from within. I said I didn't want to talk about that. I felt it was an inappropriate topic of conversation for people who just met. And furthermore, my grandmother was on her deathbed with drooping rapeseed flowers on her nightstand not far away. But I didn't say this. For some reason I didn't say this. If I had, things would have surely ended differently. I could have let it go to begin with, let it go. But I didn't say anything about my grandmother, and so she didn't say anything about hers. The only thing I said was that this felt inappropriate and unpleasant, talking about things like girls I've slept with someone I just met. But really it wasn't the duration of our acquaintance that was the problem. Something else was the problem. Her eyes with their strange honey shimmer, and her skinned knees, the dirty band-aid on her big toe, the way she dangled her legs over the pier, the soft ice cream melting over her hand, and how she didn't bother to wipe it up, just let it drip. Thank you.
Musa şimdi benim evimde. Görünürde 25 yaşında genç bir delikanlı, kamburunu, ağzından kurtulmak ister gibi fırlamış çarpık dişlerini, ellerinin kollarına oranla şaşırtıcı iriliğini, bir de yangından sonra göz göz soyulmuş kırmızı derisini saymazsak aslında yakışıklı, çok güçlü, kumral bir genç oğlan. Fakat zihninde, anlama yeteneğinde, kavrama sınırlarında, yani gerçekte hep 8 yaşında bir oğlan çocuğu. Musa'nın anneyle birlikte yaşadığı evde bir yangın çıktı. Anne ağır, Musa daha hafif yaralandı. Anne hastanede, diğerleri onun başında. Musa birkaç günlük tedaviden sonra benim yanıma gönderildi. Bildik dünyadan, klasik bir tedavi ve iyileştirme dairesinden kovulup yine buraya atıldı. Varlığıyla çalışma odamı grotesk bir bekleme odasına çevirdi. Beni kendi gerçekliğimden, zamanın benim için akışından, işimden, alışkanlıklarımdan kopardı. Onunla birlikte ben de bekliyorum. Şimdi Musa buradan istese de ayrılamaz. En azından iyileşene kadar. En iyi tedavi korunmadır demişlerdi. Biz bunu bir türlü anlayamadık. Kimi neyden iyileştirmeye çalışıyorsak onu yapmayı sürdüreceğiz. Musa buradan ayrılamaz. Ama ayrılamamak Musa'nın hayat hikayesinin zaten ta kendisidir. Çünkü Musa başından beri ayrılmayı bilmiyordu. Yaşamak için ayrılmak gerektiğini bilmiyordu. Dünyaya geliş hikayesinde bütün hayat hikayesinin kalbi saklıdır. Kaderinin şifresi bu ilk sahnede, gecikmeli gerçekleşen doğumunda gizlidir. Nasıl annesinin karnından vakti geldiğinde ayrılamadıysa, daha sonra da hiçbir yerden, hiçbir şeyden zamanında ayrılmasını bilemeyecekti. Sıcak su musluğunun, kış yağmurunun, komşu kadının halı silkelediği balkonun altından, yaya geçidinin, yürüyen merdivenin, tren raylarının üstünden, çatapat patlatan oğlanların, hasta sokak köpeklerinin, can çekişen kedilerin yanından, son olarak da yangından. Musa ayrılmayı bilmiyordu. Oysa hayatta kalmanın koşulu doğru zamanda ayrılmasını bilmektir. Önce anne karnından ve sonra da sırasıyla her şeyden. Üstelik Musa tarihleri boyunca ayrılmayı bilmeyenlerin topraklarında doğmuştur. Ne asla bir parçası olunamayan bir büyük batı dünyasından, ne imparatorluğun Yakuti rüyasından ayrılamayan, bu nedenle asla normal ve yetişkin olamayan bir ülkenin ana karnından, baba evinden, biten bir aşktan, gerçekleşmeyecek rüyalardan ayrılamayan hekimlerinden biridir o da. Ana karnından ayrılmak, baba evinden ayrılmak, biten bir aşktan ayrılmak, imparatorluktan ayrılmak, doğudan ayrılmak, rüyadan ayrılmak, Musa'nın ülkesinde bir türlü gerçekleşemeyen projelerdir. Doğru zamanda ayrılmasını bilmeyen herkes, kendi artık hayallerinin atıklarıyla, kendi dışkısıyla, yani kendi zehriyle zehirlenmiyor mu? Zamanında söylenmeyen elvedalarla, hakkıyla tutulmayan ve yeni yaşantılarla bastırılan yaslarla, üzerinden atlanıp da geçilemeyen çocukluk travmalarıyla, velhasıl herkes kendi zehriyle zehirlenmiyor mu? Musa'nın durumu bilimsel terimlerle, tıbbın alanında tanımlanmaya muhtaç olmasa, belki de diğerlerinin arasında hiç fark edilmeden yaşamını sürdürebilecekti. Ne var ki onunki bir hastalıktı, böyle ifade ediliyordu. İçine doğduğu memleket ve onun bir cümle halkı ondan daha sağlıklıymış gibi. Halbuki zarlar başka türlü atılsa, kartlar başka türlü dağıtılsa, anneler oğullarından, oğullar babalarından, babalar kızlarından, kızlar kocalarından, kocalar işlerinden, işler güçlerden, güçler iktidardan, iktidar muktedirden, muktedir kibirden, kibir kibardan, kibar kuburdan, kubur kabirden, kabir kuburdan, kubur cümle pislikten, insan da kendi pisliğinden vakitlice ayrılabilseydi, her şeyde bir ahenk ve sağlık çiçeklenecek, Musa'nın anormal sayılması gerekmeyecek, belki de o eksik değil, farklı diye düşünülecekti. Musa'nın kendi dışkısıyla zehirlenmesi, hayatın, edebiyatın önüne geçtiği anlarla ilgili ilk deneyimimdir. Tabii ki bunu bu şekilde tarif edebilmem için edebiyatla tanışmam ve benim de edebiyatla zehirlenecek kadar ona bağlanmam gerekti. Ama geriye dönüp baktığımda bir insanın kendi dışkısıyla zehirlenmesinde şiirsel diyebileceğim bir taraf olduğunu daha o gün, doktorların Musa'ya teşhis koyduğu gün sezmiştim. İnsanın kendi bedeninin, yani ruhunun, yani zihninin, çünkü bu üçü de aynı şeydir, ürünleriyle zehirlenmemek için onlardan kurtulması ve onları kendinden çıkarıp kendisinden ayrı bir dünyanın bir parçası yapması gerektiğini, yoksa kendi zehrinden zehirlenebileceğini böylece öğrendim. Musa'nın hayat hikayesinin bizlere bir şey öğretmek için Tanrı'nın kullandığı alegorilerden biri olduğunu düşünmekse, o gün de haksızlık gibi geliyordu bana ve hala da öyle. Anlaşılmak için Tanrı'nın bile alegorilere ve hikayelere ihtiyacı vardı. Bu da beni dönüp dolaşıp hep aynı noktaya getirdi. Hakikatin bir dili varsa o hikayenin dilidir.
romanın başka bir yerinden bir pasaj okuyacağım şimdi. Yüzlerce yayın evi, beni ilgilendirenler iki elin parmaklarını geçmez. O kadar çok yayın evi var ki, o kadar çok yeni yayın evi var ki, bir baltaya sap olmak isteyenler eskiden butik açarmış, şimdi yayın evi açıyor. Hepsi sap olacakları baltayı arıyorlar, halbuki bilmiyorlar, balta suya düşeli çok oldu. Su nerede, inek içti, inek nerede, dağ kaçtı, dağ nerede, yandı bitti, kül oldu. Her sene olduğu gibi bu senede sadece bir takım imza günlerinin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Karikatüristlerin ve güzel kadın yazarların yaptığı imza günlerinde. Kadınsan sadece yazıyor olman yetmiyor, güzel ve hülyalı da olman gerekiyor. Erkeksen zaten kadın olmadığın için oyuna doğru yerden girdiğin varsayılıyor. Hemcinslerin birkaç bin yıl önce sokağa erken çıktı. Sen de bunun ekmeğini yiyeceksin, şanslısın. Ve birkaç oyun arkadaşın da varsa, yani hem Diyerkem gibi, hem Adil gibi, hem eşitlikçi gibi, hem yaralı gibi, hem hakiki gibi, fakat hem de bütün bunlarla birlikte ve bunlara rağmen bir futbol takımı gibi üniformalı, bir ergen gibi hem inançlı hem de inandığın her şeyden her an emin olmayı başarıyorsan, önünde uzun kuyruklar oluyor. Camilerden haz etmesen de bir cami kültürünü kendi meşrebince kurman ve kurduğun şeyleri her zaman yeniden ve yeniden takıp çıkarabilmen gerekiyor. Birilerini bir araya getiriyorsun işte. Herkes kim olarak neyin etrafında toplandığını tam da bilmiyor ama etrafında toplanılacak bir fikre susamış insanların çağında sakil bir tanrı ediyorsun etrafındakilerle birleşince. Zeliha bunları düşünüyor. Benim burada ne işim var diyor. Neden insanlara %35 indirim yapıyorum? Kitapları da satıyoruz işte. Bunda bir tuhaflık yok mu? Çocuk muyum ben? Benim zihnim niye böyle saçma sapan işliyor? Tam karşılarında bir stand var ki mahşer yeri gibi 13 gündür dolup taşıyor. Bu yayın evi kişisel gelişim kitapları basıyor. Kim bilir kaynağı nereden gelen bir parayı insanlara formüller satarak yıkayıp temizliyor. Böylelikle yığınların kafaları, onların da cepleri pırıl pırıl parlıyor. Standın üzerinde kocaman bir afişte şöyle yazıyor. Çağımızın klasikleri. Hayatınızın kontrolü elinizde. Sürekli mutluluğun sırları. Pozitif düşünce. Özgürlüğe giden yol. Kendinizle buluşmanın yolları. Patronu tavlama sanatı. İnsan kullanma kılavuzu. Zeliha'nın midesi bulanıyor. Hemen şu standın içinden çıkıp fuar yetkililerinin odasını bassam, kapıyı çalmadan dam diye açsam ve masalarının üzerinde duran megafonu çalıp koşarak salonu dönsem, bir sandalyenin üstüne çıksam, sesimi en son raddesine dek dışarı atarak söylemeye başlasam. Dikkat dikkat, sevgili çocuklar ve okurlar ve yazarlar ve yayıncılar ve çaycılar ve temizlikçiler. Bakınız, hemen şimdi bir şeyler yapmazsak ileride arkamızdan konuşacaklar. Gelecekte bizden utanacaklar. Arkamızdan şöyle diyecek torunlarımızın çocukları. Öyle bir kitlesel deliliğe sürüklenmişlerdi ki aynı anda hepsi inanırsa şimdinin güçlü ve manalı olmak için başka bir şeye ihtiyacı kalmayacaktı. Toplu bir hafıza kaybına övgü düzüyorlardı aslında sadece. Sanıyorlardı ki bu hesaba göre eğer herkes kendi kapısının önünü düzgünce süpürürse hijyen problemi ortadan kalkacak, herkes el ele tutuşup aynı anda inanırsa Afrika açlıktan kurtulacak, suratlarına aptal bir gülümseme kazımayı topluca başardıkları gün sürgünler, soykırımlar, göçler hiç var olmamış olacaktı. Atalarımızın burada bizden bahsediyor, şu andan buradan. Zamanının ruhu tuz ruhundan farksızdı. Katıyla ya da sıvıyla değil gazla çalışıyordu. Ağır ağır, fark ettirmeden. Nefes aldıkları her an onları biraz daha hallediyordu. Üçüncü Dünya Savaşı biyolojik bir savaştı ve gündelik hayatın içinde sürüp gidiyordu. Dünya içine topluca kapatıldıkları büyük bir gaz odasıydı. O kadar bıkmıştı ki onlardan, kurtulmak için geçmişsiz ve geleceksiz bir şimdinin imkanına inanmalarını hızlandırmaya çalışıyor ve böylelikle insanlık olarak kendi kendilerini imha edecekleri günü yaklaştırıyordu. Dünya artık kendi kıyametini arzuluyordu. Dünya kıyameti arzularsa, kıyametli dünyayı arzular. Onlar da elleriyle bunu gerçekleştirdi. Bu dünyada bir kişi olmanın kahrını hiç çekmeden, kişisel gelişim kitapları okuyarak, boşlukla dop dolu bir şimdiye inanarak, hiç işkence görmemişken affetmenin öneminden bahsederek, hayatı akışına, işleri oluruna bırakarak, cinayeti, acıyı, açlığı, karanlığı, faşizmi halının altına süpürerek. Farkındalık yüzyılı diyorlardı adına ama cehaletin bu kadar şık ve akıllı olduğu bir çağ daha yaşanmamıştır. Bakın hemen şimdi titreyip kendimize gelmezsek arkamızdan önümüzden bunları diyecekler. Torunlarımıza bunu dedirtmeyelim, kendimize gelelim. Zeliha'nın midesi bulanıyor. Çay, sigara, çay döngüsü. Yutkunuyor ve devam ediyor. Sevgili okurlar, sevgili kitap hırsızı genç arkadaşlar, sevgili okul gezisiyle buraya getirilmiş öğrenciler,
Kitapların arasında dolanmak için bunca yolu kat edip gelmeyi göze alanlar, yani anlayacak yerleri arayanlar ama tam da bu yüzden hala anlayabilecek olanlar, sevgili yurttaşlarım dinleyiniz. İşte bize bu oyunu oynayan, torunlarımızı utandıracak bu aynı kültür değil midir ki her şeyi eksikle ölçer? Uyanalım. Nefretimizin konusu eksik olmalıdır. Ben eksik fikrinden nefret ediyorum. Tarihi, kültürü, medeniyeti yapan hırsın eksik fikrinden doğmasına katlanamıyorum. Şeyleri nasıl olmaması gerektiklerine göre bir şeyin varlığını yokluğu üzerinden tanımlamayı ezberlemiş bütün bir kültürden tiksiniyorum. Fakirliğin zenginliğin yokluğu olmasından, kadınlığın fallosun yokluğu olmasından, gücün güçsüzlüğün yokluğu olmasından, ateizmin tanrının yokluğu olmasından tiksinti duyuyorum. Bütün bunlar böyle sanılmaya devam ettikçe ben zenginim, erkeğim, güçlüyüm, inançlıyım. Köle olmayı reddediyorum. Efendimin dilini içeriden patlatacağım. Onun kasıklarına yerleşip tıpkı bir bit gibi orada yaşayacağım. Kıllarının arasında besleneceğim. Yeterince semirince bir sabah bir keneye dönüşeceğim. İçine gireceğim. Bütün kanını emip bitireceğim. Onu dönüştüreceğim. O ben olacak, ben o olacağım. O gün o fakir, kadın, güçsüz ve tanrı tanımaz olacak. Ben efendi olacağım. O ben olacak, ben o olacağım. Gelin hep birlikte kene olalım. Bir kene olmayı başaralım. Gelişimi bilmem ama değişim buradan başlamalıdır. Bir anda olmalıdır, bir anda, hemen, şimdi burada. Hep bu güzel ve hülyalı kadınlar, hep bu bir futbol takımı gibi tribünlere oynayan fanatik oğlanlar, hep bu Paris'ten el değmemiş parçalar getirip butiklerinde satması gerekirken eskaza kitaba bulaşmış olanlar ve ona da dünyanın kirini bulaştıranlar mı bir şeylerden emin olacak? Gelin biz de bir kene olmaktan ilham alalım. Hülyalı ve güzel ya da sahici ve delikanlı değil, çirkin ve mide bulandırıcı birer kene olalım. Bakın o zaman dünya nasıl değişiyor. Ak kedi, kara kedi nasıl belli oluyor. Hadi onların karşısına kendi CV'lerimizle çıkalım. Çünkü bunlar kariyer hikayelerine bayılır. Bunlar satacak Ferrari'si olmayanın sözüne itibar etmez. O halde karşılarına biz de kendi kariyerlerimizle çıkalım. Bakınız ben örnek kabilinden kendiminkini sunmaya hazırım. Curriculum vitae, yaşayan bir şeydir bu hikaye. Ben Zeliha, 30 ve küsur yaşındayım. Hayatımda hiç manikür ve pedikür yaptırmadım. Hala ehliyetim yok. İnsanın dünyada olabildiğince az yer kaplaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden az yiyorum. Çünkü zayıflamalıyız. Ölmeyecek kadar yemeli ve mümkünse yediklerimizi de hemen kusmalıyız. Brumia essentia. Ben Zeliha. Henüz hiçbir başarım, skorum, beni ötekilerin gözünde yetişkin yapacak bir zaferim yok. Sıfırdan gelmediğim gibi artı sonsuza doğru gidiyor olduğum da söylenemez. Bugün bulunduğum bu yerde dünyanın yüzüne kapıyı çarpmak ve odama kapanmak istiyorum. 30 yaş krizinin daha şık ve tumturaklı sözlerle ifade edilmiş bir ergenlik krizinden başka şey olmadığı açık. Yine de bir şeyin ne olduğunu anlamak her zaman ondan kurtulmak anlamına gelmiyor. Kişisel gelişimciler, kendinden hiç şüphe etmeyenler, kendini efendi sanan köleler, metanet pazarlamacıları, ağızlarının kenarını kıvırıp varoluşumuza yampiri yampiri gülenler, her şeyi bizden iyi bilenler. Hadi bunu açıklayın şimdi. Benim başarıdan madar hikayemi çözün bana. Cevap vermeyin, itiraz etmeyin. Bir susun da bir zahmet ki dinleyin. Herkesin gizli bildiğini bana açık etmeyin, bana edebiyat yapmayın. Sizde hep cevaplar var. Bana bir tek soruyla gelin, tek bir soruyla. Bu dünyanın karşısına çıkıp da bir soru sormayı başardınız mı? İşte bana o soruyla gelin. Ruhi'nin sesiyle ilkindi. Oturumumuzun başlığını vurgulayarak başlamıştım. Okuma ve söyleşi şeklinde. En azından ilk kelimenin vaadini yerine getirdik. İşin söyleşi kısmına gelince nasıl söyleşebiliriz, ne konuşabiliriz, genel anlamda ne konuşabiliriz ve bu festivalin çatısı altında ne konuşabiliriz? Bunlar tabii büyük sorular olarak önümüzde duruyor. Her şeyi söylemek mümkün konuşmaya başlayınca ama bir açıdan da ne söyleyebiliriz? Bunun üzerine düşünürken şunu fark ettim, ya da daha doğrusu şuradan hareket etmeye karar verdim. Bu etkinliğe davet edildikten sonra Amanda'yla birkaç kere yazıştık. Bir kere bir video görüşme yaptık. Teknoloji sağ olsun. Ve birbirimizi tanımaya çalıştık. Birbirimizin yazdıklarından küçük parçalar gönderdik. Ve buradan birbirimizle ilgili bir fikir, bir yakınlık çıkarmaya çalıştık.
tabii ki şeyi hatırda tutarak, yani bu kadar küçük parçalarla ancak çok küçük bir fikre sahip olabileceğimizi bilerek bunu yapmaya çalıştık. Ama şu soru vardı, neden biz bu oturumda Amanda ve Tuğba olarak bir araya getirildik? Yani bu bize bir şey söylüyor olmalı gibi bir çıkış noktamız vardı. Ve o yazışmalar esnasında ve sohbetimiz esnasında yazıya yaklaşımımızda bir tür benzerlik, bir tür ilişki olduğunu fark ettik. Belki başlamak için bu bir nokta olabilir, konuşmaya başlamak için. Nasıl bir benzerlik bu? Ya da nasıl bir yaklaşımımız var? Çok genel bir şekilde, çok kabalaştırarak söylemek gerekirse, Amanda'nın da yazdıklarında, benim de yazdıklarımda vurguyu daha çok plot, hikaye, olay dizisi gibi bir yere değil de dile yaptığımızı konuştuk. Yani dille ilgili daha çok derdimizin olduğunu ya da yazarken daha çok orayı düşündüğümüzü, orası üzerine kafa yorduğumuzu fark ettik. Bu tabii ki çok kabalaştıran bir şey söylediğimin farkındayım ama bize bir çıkış noktası olması açısından bunu söylüyorum. Bunu söylerken de hani bir romanda ya da bir edebi eserde ki olayların birbiri ardına devam eden, birbirini izleyen olaylar dizisinin bir önemi olmadığını falan söylüyor değiliz elbette. Sadece bizim yaklaşımımızın daha başka bir yere vurguyu koyduğunu fark ettik. Bunun tabii ki yazdığımız kitaplarla ve karakterlerle bu festivalin bağlamı açısından bakılacak olursa da kadın karakterlerle bir ilişkisi var. Hikayeye, yani genel anlamda hikayeye ve hikaye anlatıcılığına olan yaklaşımımızın nasıl şekillendiğine dair başlayabiliriz belki. Bu noktada yine ben topu Amanda'ya atıyorum ve neler söyleyeceğini duymak istiyorum. Daha önceki kitaplarında ve yazma eğiliminde olduğu karakterlerde storytelling'in nasıl işlevi olduğuna dair. Yes. Well, I think I have a sort of a sort of paradoxical relationship to stories and storytelling as a phenomenon in my writing. The paradox being that I am not particularly interested in writing stories. I never start writing thinking that this is the story I'm going to tell. Story meaning events unfurling and somehow making a bigger picture. I often start writing by writing or writing by writing. Writing by imagery or by a specific words, basically, and then all of the other things sort of comes on top of that. The other part of this is that even though I'm not particularly interested in my own stories per se, I'm very interested in the concept of story and the concept of telling. I have written 3 novels to this day that all have that in common, that they focus on young women, and I realized, especially when I was working on the 3rd one, because you never know what you do until you've actually done it somehow, that all of these women in these 3 books all have a very complicated relationship to the truth, what we would consider the truth on some sort of factual base, and they're basically all lying a lot, telling stories not just to others but to themselves as a mode of emancipation, I would say, and a way to find freedom. I'd say more concrete. They all seem to suffer from sort of discrepancy between the life they actually lead and the life they are somehow allowed to lead based on their gender or other circumstances, and the life that they feel that they should lead. And this discrepancy sort of manifests itself
in a very active storytelling, either through actually lying to other people about their actual lives and whereabouts and whatnot, or sort of inventing some sort of imaginary world that better suits the reality they wish they had and they wish they could achieve. Yes, do you want to? Yani şöyle mi anlamalıyız ya da doğru mu anlıyorum? Hikayenin kendisine sen kendin yazarken biçtiğin payla karakterlerinin onlara hikaye anlatıcılığına verdiği anlam arasında bir fark var. Doğru mu anlıyorum? Yani senin karakterlerin, yazma eğiliminde olduğun karakterler hikaye anlatmayı bir özgürleşme aracı ya da var olan dünyanın dışında bir varlık alanı olarak mı kuruyorlar? Böyle diyebilir miyiz? Bir kaçış gibi ya da var olan gerçeklikten. Yes, and I think more generally, not necessarily tied to the question of gender and them being women, but I think I've personally always found that the line between what can be considered an established reality and what is not is a very fluctuating one. Everything that actually exists in the world and every action that actually is being made in the world has at some point started inside. Now I'm generalizing because there's a big natural world with things going on like nature, but what goes on in the human world all springs from the human mind, and therefore the barrier between what's real and what's not is not as clear cut as I think we make it out to be sometimes, especially in terms of identity and personality and what people do to each other in relationship and stuff like that. A relationship can be very different seen from within and from another person's perspective. And it can also, making those rules for yourself can be a way of regaining power when you feel like you don't have that power, I think. But when I read your work, to go back to the question of language and where you actually start in the writing, I felt, even though I only read a couple of pages, I felt a sort of kinship in the way we go about the writing. It's very hard to explain because it's something that you sort of can feel or almost touch in a way, but I felt that you, as I do not necessarily start out on page 1, now I'm going to write this, and then do it, but rather it's a sort of roundabout, circular motion. I don't know if you recognize that. Benim için öncelikle her zaman bir mesele oluyor yazmaya başlarken, yani bir soru oluyor. O meselenin etrafında o meseleyi tartışabilecek, taşıyabilecek bir karakter ikinci planda geliyor, ikinci sırada geliyor. Ve ondan sonra da belli durumların içinde insanın neye dönüşebileceğini görmekle ilgileniyorum. Yani belli bir durumun içine bir karakteri soktuğum zaman kendinin nasıl bir versiyonuna dönüştüğünü izlemek, takip etmek bana ilginç geliyor. Yani yapmaya çalıştığım şey aslında en kaba anlamıyla bu. Bunun için de evet hikaye anlatmak, hikaye anlatmaya çalışan birini yazmak biraz işleri belki kolaylaştırıyor ya da çalışıyor. Yani daha çok çalışıyor. En azından şimdiye kadar öyle oldu. Söylediklerin arasından özgürleşme kelimesi, yani bir karakterin özgürleşme yöntemi olarak hikaye anlatıcılığını ya da derdini anlatmayı ya da kendini hikayelemeyi seçmesi meselesi benim için de geçerli. Çıkış noktası olarak hatta yani bunu alabilirim belki senin söylediklerinden hareketle. Çünkü en genel anlamıyla niçin yazdığım sorusuna da benzer bir cevap veriyorum aslında. Yani günün sonunda özgürleşme çabası olarak yazıyorum aslında.
çok uzun bir zamandır biliyoruz ki kurulmuş bir şeyiz yani hepimiz. Yani özne denen şey hali hazırda kurgulanmış bir şey. Daima yeniden ve yeniden kurgulanan bir şey. Ama bu yine de onun isyan etmesini, bir şeyleri değiştirmesini, eleştirel bir akıl geliştirmesini engellemiyor. Bunu yapmak için de sanırım bunun yollarını aramak için de en azından edebiyat benim açımdan en pratik, en kullanışlı, en güçlü silah gibi ya da araç gibi. Yani bu kelimelerin hepsini de böyle söylerken huzursuz oluyorum ama umarım çok yanlış yerlere gitmiyordur bu kelime tercihleri. Dolayısıyla ben nasıl özgürleşmek için yazıyorsam, yazdığım şeylerde de insanlar, kişiler, hikaye kişileri özgürleşmek için hikaye anlatmayı deniyorlar. Size bugün bazı pasajları okuduğum kitapta da baş karakterlerden bir kadın karakter Zeliha bir roman yazmaya çalışıyor hikaye boyunca. Bir taraftan böyle bir şey okuyor. Bu yüzden evet yani bu bizi galiba birbirimize bağlayan bir şey, tema diyebiliriz herhalde. Tonlarca notum var. Soru? Tabii. Okuduğunuz pasajda yayın evleriyle ilgili edebiyat dünyasında kadın olmak o karakterinizin söyledikleriydi. Gerçekte şu an iki ülke arasındaki fark bilmiyorum ama edebiyat dünyasında kadın olmak nasıl? Evet, o da zaten konuşmayı planladığımız ikinci konuydu. Kadın yazar olmak. I was actually just thinking if you planted him. If he was one of those. Evet, bu ikinci konumuzda aslında üzerinden devam edebileceğimiz. Çünkü ikimiz de genç yazar olmak, kadın yazar olmakla ilgili defalarca birileri tarafından tanımlandık. Bununla ilgili ne hissettiğimiz üzerine ya da bununla nasıl ilişki kurduğumuz üzerine de konuşuruz diye planlamıştık öncesinde. İstersen yine sen başla Amanda. Genç bir yazar olmak, kadın yazar olmakla ilgili deneyim, kişisel deneyimini dinleyelim senden. Well, I've talked a lot about this the last decade. Less now, since I'm not very young anymore, but I was very young when I was very young when my first novel was published. I was 20 years old, and I remember even before the book even came out, I remember this being a sort of anxiety within me that I personally had an idea that I would only be, I don't know, judged as being that, being a young woman, and you know, it's partly proving right, I think, both right and wrong, I guess. And I think not so much. I was maybe. Let me start over. I think during this, you know, I'm 30 and I've been writing for 10 years, publishing for 10 years, and now when I look back, 10 years back when I published my first novel, I wish I could tell myself somehow that yes, you are a young woman who have written a book about a young woman, and that's totally fine. You don't have to apologize for being a 20-year-old woman writing about someone who is barely older than yourself and whose life bears some resemblance to yours. Because that was the feeling that I had, which I think connects very much to the question of women and self-biographical writing and the sort of double bind there is in that women more than men are expected or even, you know, presumed to be writing self-biographically even when they aren't, unless they very obviously aren't. But at the same time they're sort of being punished for it, like, because it's not good enough, you're just writing about yourself basically, or what you have experienced in your puny little woman life.
And I think that was the thing I experienced very much when I was first published, because I mean I was 20 years old. I hadn't, you know, it was a slim little book. It was, you know, I'm still proud of it, but it wasn't a book about, you know, tackling big questions of, you know, eternal questions of what it's like to be a human, or maybe it was, I don't know. But I think I felt a lot of self-internalized shame in that position, and almost having to defend somehow that, you know, yes, I did write this, yes, I will stand up for it. Which led me to do lots of things, like saying, I have no plans to become a writer, I just did this. Like, well, I've always wanted to be a writer since I was, you know, since I was 5. Sort of trying to downplay it all the time. Did I lie to myself? No. You lied to yourself for that, maybe. Sorry. So I think I have to carry on in Turkish for those. Kendinizi biraz İngilizce düşündüğüm için Türkçe geçemedim. Kendinizi korumak için de bir yerde yalan söylediniz belki de, çünkü o içinde oluşan utancı bertaraf etmek için de belki yalan söylemeye sarıldınız. Çünkü bu kitaplarda karakterlerin yalan söylediğini söylediniz ve bu yalanla hakikatle zihnimizden geçen şeyler arasında başka bir gerçeklik ve özgürlük oluşturduğunuzu söylediniz. Ben burada şunu merak ediyorum biraz da. Yani bu özgürlüğün yanında bu karakterler aynı zamanda hangi konuda yalan söylüyorlar? Yani o söyledikleri şey çok önemsiz yalanlar mı, yoksa o söylenen yalanlar da önemli yalanlar mı? Yani yalanlar sadece özgürlüğe mi hizmet ediyor, yoksa toplumdan kaçmak gibi bir şey misyonları da var mı? Umarım anlatabilirim. Well, I think I'm speaking of all kinds of lies, but I think primarily what Fiction is a lie. Fiction is a lie, yes. Life is a lie. No, but I think what I realize, looking back at it, has interested me, I think, is sort of the imagery of the lying woman. There is sort of a stereotype of women as being more prone to lie and deceive and sort of sneak their ways out of a situation than men are, which, you know, is found in the Bible and everywhere from that on, probably before that too. And I've been thinking a lot about it and realizing that, you know, that might very well be true, but maybe that is because that has been the only way a woman traditionally, historically, has been able to break free from certain circumstances. The way children lie to sort of gain more freedom, or the way teenagers lie to gain more freedom. That, you know, society has put women in the same position as children and teenagers for a very long time, and sort of forced that behavior to form. And I think that's what I've been dealing with, yes. But I'm sort of interested in, if we talk about being a female writer, whatever we put into those words, I think, you know, I work in Sweden, as a country which is, you know, prides itself of being very equal, and it is in very many senses, and still I have experienced that being a woman is still very much being something else. I mean, that's being sort of, even though a lot of women write, it's even, I would say, more women who write probably than men in Sweden at the moment. Or maybe not, based on age. But it's still being like put in some sort of different category. I don't know if you have experienced it
yourself. Thank you. Bu kadın yazar olmak meselesiyle ilgili benim de 2-3 tane anlatabileceğim hikayem var. Bir tanesi 2015 yılında Musa'nın Uykusu beni o zaman çok mutlandıran, çok cesaretlendiren bir edebiyat ödülüyle ödüllendirilmişti. Ödülün gerekçelendirildiği metinde şöyle bir ifade geçiyordu. Kuşağının kadın hikayesini, aile bağları, hakikat ve kader açısından derinlikle inceleyip bizi Zeliha'nın hayat açmazına konuk ediyor demişti jüri üyeleri, yani ödüllendirirken. O ana kadar yaptığım şeyin bu olduğu üzerine hiç düşünmemiştim. Yani kendi kuşağımdan bir kadının sorunlarını, meselelerini anlatıyorum ben şu anda gibi bir bilinçle yazmaya başlamamıştım. Bitirdiğimde de yaptığım şeyin bu olduğunu böyle tanımlamazdım en azından. Ama sonuçta her zaman yaptığınız şeyler öteki tarafından anlamlandırılıyor ve aslında kendinizin ne olduğunu ya da ne yaptığınızı öteki size anlattıkça bilebiliyorsunuz. Niyetleriniz var, gerçekleştirebildiğiniz, gerçekleştiremediğiniz, sakladığınız, gizlediğiniz, üstünü örttüğünüz, bazen açık etmeye çalıştığınız, highlight ettiğiniz niyetleriniz olabilir. Ama günün sonunda yaptığınız şeyle niyetleriniz arasında her zaman bir açı farkı olur. Yazarken de bu hepimizin bildiği gibi edebiyatla haşır neşir olan insanlar olarak defalarca farklılaşabilir. Niyetlerle sonuçlar arasındaki ilişki. O ifadeyi okuduğumda kuşağımın kadınlarından birinin sorunlarını anlattığımı düşünerek bana bu ödülü verdiklerini okuduğumda, o zaman öğrendiğimde ilk böyle bir rahatsız olduğumu hatırlıyorum. Yani rahatsız doğru kelimemi bilmiyorum ama bir dakika, ben şimdi bu kategoriye mi konuldum hemen? Bundan sonra hayatım boyunca hep kadın sorunlarından mı bahsediyor olacağım falan gibi bir refleks hissettiğimi hatırlıyorum, geliştirdiğimi hatırlıyorum. Ama zaman geçtikçe, yani bugün dönüp baktığımda artık bunlarla kavga etmemeye karar verdim bu tür şeylerle. Ya da kendimin ne olduğunu, ne olmak istediğini, niyetimin aslında ne olduğunu anlatmak gibi beyhude bir çabadan vazgeçtim. Çünkü evet, yani o türlü bir okumayla bakıldığında pekala yaptığım şey buydu. Çünkü çevirmen olan ama aslında roman yazmak isteyen bir baş karakteri vardı romanımın. Bana sorarsanız 2 baş karakteri vardı. Biri Musa'ydı. Romanın adında Musa'nın adı geçiyor mesela. Yani böyle düşünürsek aslında bir sürü başka şey, bir sürü başka okuma da bulabiliriz. Ama insanın kendi yazdığı bir şeyin ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmasını her zaman abes ve iştigal olarak görürüm. Öyle bir yola girmeyeceğim o yüzden. Ben bu romanımda şunu anlatmak istediğim gibi bir şey yapmayacağım. Ve o zaman tuhafsadığım, inceden rahatsız olduğum o açıklamayı aslında kucaklamam gerektiğini zaman içinde öğrendim. Çünkü edebiyat günün en sonunda ötekine açılmanın bir yoluysa eğer benim için, başka bir şeye dönüşmenin bir yoluysa, yani en azından onun araştırılmasıysa, insan ruhunun farklı ihtimalleri üzerine düşünmek, onlar üzerine deneyler yapmak, hiç ummayacağınız bir karakteri belirli bir koşulun içine attığınızda içinde ne tür kötülüklerin ya da ne tür iyiliklerin çıktığını araştırmak gibi bir şeyse benim edebiyat yapmaktaki gayem, ki böyle, o zaman kültürün en büyük ötekilerinden, en ezeli ötekilerinden biri kadın. O zaman elbette yazdığım, çizdiğim her şeyde kaçınılmaz olarak bunu yapıyor olacağım gibi bir açıklamayla kendimi rahatlatıyorum artık. Aslında sadece rahatlatmak da değil, buna gerçekten inanıyorum da. Yani çünkü yazdığım zaman, yazmaya başladığım zaman zaten başka bir şeye dönüşmek isteyen biri konuşuyor. O da kaçınılmaz olarak ötekinden bahsetmeye çalışıyor. Kadın da bir öteki ve çok büyük bir öteki. O zaman bunu yapıyor olacağım. Diğer bir hikaye şu, yine kitap yayınlandıktan kısa bir süre sonra böyle bir mecliste işte eş dost böyle oturulan falan böyle kültürel bir ortam. Hatırlamıyorum, bir açılış filandı galiba. Orada sohbet edilirken zekasına çok güvendiğim, iyi kitaplar okuduğunu bildiğim, edebi zevkine de çok güvendiğim,
bir erkek arkadaşım yanıma yaklaştı. Böyle hoş beş, küçük sohbetler. Sonra kitabımı çok beğendiğini söyledi. Ve şey dedi, böyle ayrılırken yanımdan, sesini böyle hafif düşürerek, kısarak, o cümleyi tam hatırlayıp yazmıştım. Yine o şekilde söylemek istiyorum ama şöyle bir şeydi, şimdi arayıp vaktinizi çalmayayım. Bir kadın yazarın romanı gibi değil bu arada, dedi ve böyle bir şey yaptı. Bunu dün gibi hatırlıyorum yani. Fakat o an bunu duyduğumda, yani bunu böyle çok güzel bir şey söyler gibi söyledi, yani büyük bir kompliman olarak söyledi. O an ben o şey içinde, şaşkınlık içinde böyle bir tebessüm edip gittim. Bu bana çok sık olur, yani birisi böyle kederli, keder bulaştıran, kötücül bir şey söylediğinde o an böyle şey oluyorum, kalıyorum yani bir hemen anlayamıyorum onu. Sonra eve gittiğimde fark ettim, yani aslında beni över gibi yaparken, iyi bir şey söylerken aslında çok acayip bir şey söyledi, yani çok ideolojik bir şey söyledi. Yani bana aslında şunu söyledi, erkekler kulübüne hoş geldin, bir kadın gibi değil senin yazdıkların, bravo gibi bir şey söyledi aslında. Yani bu bizim kültürümüzde gerçi çok olan bir şeydir, yani birini överken bile dövmeyi, biz çok severiz yani aşağı çekmeyi falan. Bunu yaptı bana. Sonra düşündüm, evde çok kendime kızdım. Keşke o an anlayabilseydim tam olarak ne demek istediğini. Bana iyi bir şey diyormuş gibi yaparken aslında çok ideolojik bir şey söylediğini. Keşke anlasaydım, o an hazır cevap bir şey söyleyebilseydim diye düşündüm. Sanırım bir 10 yıl bir şey yazamazsın gibi geliyor bana. Falan da demişti aynı konuşmada. Şimdi düşünüyorum da bayağı habis bir arkadaşmış. Edebiyatçılarla arkadaş olmanın tabii böyle bir riski var, yani söylediğimiz her şey yıllar sonra bile aleyhinize delil olarak kullanılabiliyor. Onunla böyle bir hikaye yaşamıştık. Başka bir şeyde, yine başka bir erkek arkadaşımla sohbet ederken, işte kitap yeni yayınlanmış falan, heyecanlıyım, işte mutluyum, tedirginim falan, her şey çok karışık. Şey gibi bir şey demişti. Bir tane kitapla yazar olunur mu bilmiyorum gibi bir şey demişti. O sefer ama en azından bir tık daha hazır cevap olup ona şey dediğimi hatırlıyorum. Bir tane çocuk doğurmuş olsaydım da böyle mi söyleyecektim? Yani henüz yeterince anne değilsin mi diyecektin bana? Bu şeyden bu arada hiç hoşlanmıyorum. Yani kültürel alanda üretim yapan insanların yaptıkları şeyleri çocuklarına benzetmesini çok klişe buluyorum bir yandan. Bu albüm çocuğum gibi oldu, bu kitap çocuğum gibi oldu falan gibi. Ama yine de çalışıyor bir yönüyle, her klişe gibi. Şu anda da işime yarıyor o yüzden. Ona böyle dedim, yani bir tane çocuk doğurmuş olsaydın da bana henüz yeterince anne değilsin diyecek miydin acaba? Ya da yani Kafka'ya mesela bunu mu diyeceğiz, yani hayatı boyunca hiç kitabı olmamış biri Kafka, yeterince yazar değil mi? Bunu söylerken içinde konuşan şey çok erkekti. Yani başka bir erkekle konuşurken acaba bunu söyler miydi? Gibi tonlarca soru geliyor aklıma. O yüzden yani bütün bu hani kişisel örnekleri biraz bu yüzden anlattım. Böyle bir ortamın içinde, böyle bir dünyanın içinde galiba artık şey dememeyi seçiyorum. Hayır, ben kadın sorunlarıyla ilgili değilim. Hayır, ben kadın bir yazar değilim. Evet, kadın bir yazarım. Evet, yazdığım her şeyde kaçınılmaz olarak kadın meselesi olacak. Çünkü bütün ezilenlerle ilgili bir derdim var. Daha doğrusu yani zaten başka bir şeyin yazmaya değer olduğunu da düşünmüyorum. Yani mutluluktan bahsetmeyi de anlamlı bulmuyorum. Yüzeysel bir mutluluktan bahsetmeyi. O yüzden kadın yazarsa kadın yazar denilebilir. Sadece şöyle bir şey önerebilirim. Bunu dünya çapında bir kampanyaya dönüştürmek ne güzel olurdu. Erkek yazarlarla röportajlar yapılırken, haklarında review'lar yazılırken filan, erkek yazar olarak mesela anılmaya başlasalar ya da bu kitabınızda erkeklerin sorunlarına değinmişsiniz diye düşünüyoruz demeye başlasak ve gerçekten bunu çok kastederek söylüyorum, yani bunu dünya çapında bir şey haline getirsek, feminist dertleri olan insanlar olarak kaç yüzyıl sürer dengeye gelmesi bilmiyorum. Bizim kadar sinir olmaları ne kadar zaman alır bilmiyorum ama en azından bu bir başlangıç olabilir. Çünkü yani öyle belirli bir durum var ki yazarlık onlara ait bir şey. Biz de işte bir köşede
elimizden geldiğince kadın yazar olarak yeri geldiği genç yazar olarak küçük çabalar içindeyiz gibi bir kültürün içinde yaşıyoruz maalesef. Kadın yazarlıkla ilgili herhalde söyleyebileceklerim, en azından deneyimim 2-3 anekdot bu şekilde. Soracak yoksa ben sordum. Yani vaktinizi sözü almak istemiyorum. Ben Amanda'ya bir soru daha sormak istiyorum. 8 Mart'ta burada çok güzel bir yürüyüş oldu. Ve biz de senede bir kere sesimizi sokakta yüksek sesle çıkarabildiğimiz için içimizden geçen her şeyi döküyoruz. Bir senelik bir enerji alıyoruz oradan. Tabii her kesimden kadın, transseksüel, farklı kesimlerden insanlar bulunuyor o yürüyüşte. Feminist söylemle ilgili pek çok şey var. Ben de kendimi feminist olarak tanımlıyorum. Ama benim de bazen utanarak okuduğum şeyler oluyor orada. Ya bunu da doğal karşılıyorum tabii. Bu benim okuduklarım içinde bir tanesi şöyleydi. I am the slut of the year, yani yılın sürtüğüyüm bir şey içinde, çerçeve içinde. Ve arkadaşlarımız onunla işte fotoğraf çektirdiler. Şimdi ben orada sizin yalanla bir bağlantı kuruyorum esasında. Yani kadınlar geçmişte bazı durumlardan çıkmak için yalana sarıldılar. Feminist söylemde de hani bazı erkek egemen yakıştırmalardan sıyrılmak için burada da mesela sürtük ve sahip çıkıyoruz. Siz öyle bir bağ kuruyor musunuz? Yani feminist bir tavırla mı biraz da yalana sahip çıkıyorsunuz diyelim. Öyle bir bakış var mı, yoksa bu okur olarak benim yakıştırmam mı acaba? Well, I would guess that you are probably right in that the proclamation Slut of the Year is some sort of way of taking back the, maybe not the word slut, but taking on back the female right to her own sexuality, I would guess. Hard for me to judge, or rather say something about the intention of whoever wrote it, I guess. But I mean, it's just one example, I guess, that shows that, you know, language as such is a very important tool in when discussing feminist and gender issues, and you know, the words we use, the words we don't use, the people we include when we talk and when we don't talk, is a very important factor in that struggle, lack of a better word. And I mean, I think all kind of societal and political and as well as intellectual endeavor somehow must be done both with our bodies and the things we actually do, like manifest in the world, but also through language and through how we speak and what we speak about and which words we use when we do that. And that can also include what one could call a lying language. You know, that it's an old, you know, old tool and old trick, sort of a satirical one. I don't know if it was an answer to the question, but in a sense, I guess, you know, when people who are concerned with some sort of feminist issue has identified a problem, one way of pointing to that problem can be exaggeration or outright lies or whatever. And I guess this example might have been just that, I guess. I don't know, I think our time's up. Kind of. I'm very Swedish in that sense. Belki toparlayacak bir şeyler söyleyeyim. I could sit here for a long time more and just, you know.
showing my awareness of. Maybe we can say something to that. Yes, we should say something to wrap it up. Wow. What do I want to say to wrap it up? In general. I think I want to end on the note of freedom. I think that, to me, I've often felt sort of ashamed that because I feel in my writing that I lack a purpose other than actually enjoying it. I feel like when people say, why do you write? Why have you told the story? What does you want to tell? And to be honest, I don't know if I have that, one big issue. I mean, it varies. Of course, I'm not saying that I'm only preoccupied with myself. I am actually concerned about a lot of things. But that is not necessarily my main. I could do that in many other ways, but I have chosen to write, and that is because I think, for me personally, on a personal level, I find an extreme sense of freedom in writing that I have always felt, even when I was, when I was a child, when I was growing up, and I think that freedom is somehow connected to questions of gender that I, as a woman, whatever, both physically and socially, all the woman things that come from outside, feel at my most free when I'm writing, and I think that's a wonderful thing to have and a beautiful thing to have, and a very hopeful thing to have. Kesinlikle katılıyorum. Ben de kapatırken bir iki şey söylemek istiyorum. Bütün feminist tartışmalar içinde beni en fazla heyecanlandıran diyebileceğim feminist etik tartışmaları oluyor genelde. Onlar üzerine yazılanları çok dikkatle okuyorum. Çünkü orada yapılan tariflerle benim edebiyatla kurduğum ilişki arasında da çok doğrudan bağlar oluşuyor kendiliğinden. Bu bağlamda çok dikkatle okuduğum kuramcılardan bir tanesinin feminist etikle ilgili söylediği bir iki cümleyi alıntılamak istiyorum burada. Drusilla Cornell'ın yazdıklarından. Bir feminist etik tarif ediyor Cornell ve şöyle bir şey söylüyor. Kişinin kendi temel dünya düzenine meydan okunmasına açık olması ve yaşamın gizemleri ve harikaları karşısında hiçbir şeyi verili kabul etmeyen bir hayranlık tutumu. Çeviri umarım çalışıyordur. Tekrar edelim. Kişinin kendi temel dünya düzenine meydan okunmasına açık olması ve yaşamın gizemleri ve harikaları karşısında hiçbir şeyi verili kabul etmeyen bir hayranlık tutumu. Bu tür bir feminist etik tarif etmek gerektiğinden bahsediyor kuramcı burada. Ve etiği de kelime olarak şöyle tarifliyor. Etiği burada şu anlamda kullanıyorum diyor. Ötekiyle şiddet içermeyen bir ilişki kurmak emeli. Bu çok büyük bir şey. Yani çok büyük bir etik ne denir? Yasa. Ve bununla bütün bir hayatı kurmak mümkün bana sorarsanız. Benim edebiyatla kurduğum ilişkinin de aslında durduğu yer çok benzer bir yer. Edebiyatın bu tür bir etik yaratmak için, yani bir yaşama, feminist etik evet, ama bir yaşama etiği yaratmak için de en doğru, ya da benim için tabii ki öyle, en pratik yol olduğunu düşünüyorum. Ötekiyle şiddet kurmayan, şiddet içermeyen bir ilişki kurmak demek, kendinizin nasıl biri olduğuyla ilgili bir takım ödevleriniz olması, sorumluluklarınız olması, eleştirel bir bakışınız olması filan gibi büyük bir paketi birlikte getiriyor. Bunlar üzerine düşünmek ve sürekli kendinizi iş üstünde yakalamak ve kendinizle uğraşmak, kendinizin sürekli sandığınız şeyleri sürekli bozmak gibi bir ödevle karşı karşıya bırakıyor sizi. Edebiyatın da tam olarak bunu yapmaya muktedir olduğunu düşünüyorum. Bunun için yazıyorum aslında günün sonunda. Ve kadın karakterler yazmak, derdi olan kadın karakterler yazmak, hikaye anlatmaya çalışan kadın karakterler yazmak da bunun bir parçası. Ama günün sonunda her yazarın Orlando olmak istediğini düşünüyorum ben. Virginia Woolf'un Orlando'su olmak, yani hepimizin gizli arzusu bu bence.
yüzyılları kat etmek, cinsiyet değiştirmek birdenbire, tekrar tekrar değiştirmek mümkünse. Bunu yapabilmek için yazıyor olmalıyız. Evet, yani o zaten bir yere hapsetmek ya da bir yerde kategorize etmek çok... Arkadaşa ilk olarak söyledim. O zaman kadın olmaktan uzaklaşıyoruz. Evet, kesinlikle. Yani şu an bir kadın yazar diye anılmak tamam bir yandan sonradan türeyen bir şey götürüyor açıkçası. Yani sanki nasıl bir şey gibi? Sonradan türeyen bir şey götürüyor açıkçası. Yani çünkü bir erkek yazardan nasıl bahsetmiyorsak şu an bir kadın yazar demek de açıkçası biraz sanki yazdığınız şeylerin niteliğini biraz azaltıyormuş gibi geliyor bana. Yani belki bir kadın olarak ya da bir erkek olarak ya da herhangi bir varlık olarak erkekliğe karşı durmakla erkeğe karşı durmak arasında bir fark teşkil etmesi gerekiyor. Yani bu konuda ne diyebilirsiniz? Aslında toplamda bunu söylemeye çalışıyorum tam da. Yani evet, kişisel deneyimimden bahsettim. İşte kadın yazar olarak tanımlandığım, tarif edildiğim durumlardan ve bununla olan ilişkimden, bu ilişkinin nasıl dönüştüğünden, başta buna sinirlenirken ve bunun indirgemeci olduğunu düşünürken aslında artık daha sahiplenici bir tavra geçtiğimi tariflerken aslında tam olarak bunu söylemeye çalıştım. Çünkü en sonunda başka birine dönüşmek çabasıysa yazmak, kavramların bitmemiş şeyler olduğundan bahsediyorsa eğer edebiyat, bence ondan bahsediyor. Kavramların belirli olduğunu sandığımız, kesin anlamları olduğuna inandığımız şeylerin aslında hiç de öyle olmadığını bize defalarca yeniden anlatan bir alanın içinden konuşuyorsak eğer, zaten bütün bu kategorilerin aslında indirgemeci olduğunda hemfikiriz. Sadece bunlarla nasıl baş ettiğimiz hayatın içinde değişiyor. Benim hikayemde başta daha agresif tepkiler verirken kadın yazar olarak tanımlanmaya artık şunu diyorum, tamam, bir oğlanlar kulübünün içinde olduğumun farkındayım artık. Öyle değilmiş gibi davranmam işe yaramıyor. Peki oğlanlar kulübünün içindeyim ama beni tarif ettiğiniz kişi değilim. Ya da sadece o değilim. Ve onun altına oymak istiyorum. Bunu kafamı size çevirip dönüp yürüyerek yapmak da bir yöntemdir belki. Ama daha pratik, daha çalışan, daha orayı da sorunsallaştıran bir yol aramak gerekir diye düşünüyorum. O zaman hani kadın hikayesinden bahsediyorsak, yani size örnek verirsek Musa'yı nasıl bir zemine, bir konuma yerleştirebiliriz? Yani bana sorarsanız benim kitabımın ana karakteri Musa'ydı. Ama bana hiç kimse böyle davranmadı. Yani herkes Zeliha'nın ana karakteri olduğuna inanarak, yani herkes demeyelim ama büyük çoğunluk hep Zeliha'dan bahsetti. O yüzden hani benim niyetlerim, benim yapmak istediğim şeyden başlangıçta o yüzden biraz onlara girdim. Hani bahsetmenin çok bir anlamı yok aslında. Çünkü sonuçta okur odaklı bir şey olduğuna inanıyorum ben. Anlam denen şeyin. Dolayısıyla kaç okur varsa o kadar da anlamı var yazdığım şeyin. Böyle görünen bir tarafı da varsa, böyle bir okuması varsa da bunu da kabul ediyorum ve anlamaya çalışıyorum gibi bir yaklaşım aslında söylemeye çalıştığım şey. Çünkü niyetimi anlatmakla anlatmak tuhaf olur gibi geliyor. Zaten bir şey yazdım ve o kendisi için konuşuyor olmalı. Onu okuyan kadın düşmanı bir adam için başka bir şey söyleyecektir kitap. Onu okuyan ve feminist için başka bir şey söyleyecektir. Yani bir edebi metin zaten bu yüzden herhalde hepimizi heyecanlandıran bir şey. Benim kafamı açıkçası kurcalayan şey bir karakteri bir kadın ya da bir erkek, kadın sorunsalı ve erkek sorunsalını indirgemek. Yani Musa'yı ne kadar erkek sayabiliriz ya da aslında Zeliha'nın pasif direnişine nasıl bir kadın duruşu diyebiliriz. Yani biraz kavramlar açıkçası bazı şeyleri çok sıradanlaştırmış. Aynı fikirdeyiz. Teşekkür ederim. Can I just say something? Yes, I'm just thinking that as long as we have a world where we have two very specific categories, men and women, that we are
very hung up on and that we assign a lot of significance to for whatever reason, but apparently we do. I mean, as long as we live in that world, it's going to be tricky to navigate that world if, when talking about those two categories, when talking about men and talking about women, it's going to be a problem, especially when there's so much value attached to those two single-only categories. And today, a lot of that, you know, the responsibility, or rather the problems associated with navigating that world is put on women rather than on men. I think that's maybe the problem. That however a woman chooses to approach womanhood, whatever that is some sort of, she has to have an active relationship to that all the time, which sometimes feels okay and sometimes feels like just a burden that could sometimes be also put on the other side, I guess. I interrupted someone. No, I didn't. Başka bir soru yoksa yavaştan kapatabiliriz. Bu akşam uzun zamandır ilk defa bir yerdeyken aslında başka bir yerde olmak istemedim. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum.